Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 100 kilo kapya biber ve 50 kilo domatesten hazırladığım baharatlı, çok lezzetli sos tarifim var. 50 kiloluk partiler halinde 2 kez pişirdim. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak tarifimde kullanacağım sebzeleri güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. İlk partide 50 kilogram kapya biberini güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Kapya biberini 2 parçaya bölüyorum, içerisindeki çekirdekli kısımlarını temizliyorum. Bu sosu yaparken biberlerimizde közleme işlemi yapmayacağız. Kullanacağımız bütün malzemeleri çiğden kazanımızın içerisine koyacağız. Kapya biberini ikiye böldükten sonra çekirdekli kısmını alıyorum, küçük parçalar halinde rondonun içerisine koyuyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Rondonun içerisine koymuş olduğum kapya biberlerini püre haline gelinceye kadar rondodan geçiriyorum. Bu aşamada bütün sebzelerimizi püre haline getireceğiz. O yüzden sizler de rondodan geçirirken bu kısmı kesinlikle atlamayın. Kapya biberlerini püre haline getirdikten sonra büyükçe bir leğenin içerisine koyuyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. ...50 kiloluk kapya biberlerini leğenin içerisine koydum. Büyükçe kazanımızın içerisine boşaltıyoruz. Bu arada kazanımızın altını hala açmadık. Bütün malzemelerimizi koyduktan sonra kazanımızın altını açacağız. İlk partide hazırlamış olduğum sosta 6 kilo tatlı biber kullandım. Biberleri güzelce yıkadık ve süzdürdük. Bu aşamada biberlerin sadece sap kısmını temizliyorum. Sap kısımlarını temizlemiş olduğum biberleri rondonun içerisine koyuyorum. Bunları da püre haline gelinceye kadar rondodan geçiriyorum. Sizlere bir de kıvamını göstermek istiyorum. Tarifimde 6,5 kilo acı biber kullandım. Acı biberlerin de sap kısmını çıkartıp rondonun içerisine koyuyorum. Hazırlamış olduğum acı biberleri püre haline gelinceye kadar rondodan geçiriyorum. Biberlerimizin hepsini rondodan geçirdikten sonra leğene koyuyorum ve hepsini kazanımızın içerisine boşaltıyoruz.
Bu tarifimde 50 baş sarımsak kullandım. 50 baş sarımsak soyulmuş olarak 2 kilo 600 grama denk geliyor. Sarımsakların kabuklarını güzelce soyduktan sonra hepsini rondonun içerisine koyuyorum. Sarımsaklar da püre haline gelinceye kadar rondodan geçiriyorum. 25 kilo domatesi güzelce yıkadım ve süzdürdüm. İkiye bölüyorum, kök kısmını temizliyorum. Daha sonra rondonun içerisine koyuyorum. Domatesler de tamamen püre haline gelinceye kadar rondodan geçiriyorum. Rondodan geçirmiş olduğum 25 kilo domatesi de kazanın içerisine boşaltıyorum. Kazanın içerisine sarımsakları da ekliyorum. Sosun içerisine sırasıyla 25 yemek kaşığı kaya tuzu, 25 tatlı kaşığı toz şeker, 25 tatlı kaşığı limon tuzu, 25 tatlı kaşığı pul biber, 25 tatlı kaşığı karabiber, 25 tatlı kaşığı kuru naneyi ekliyorum. Kullandığım bütün baharatlar bunlar. Sosun içerisine 3,125 litre üzüm sirkesini ekliyorum. Elma sirkesi de olur, hiç fark etmez. Her ikisi de çok güzel ve lezzetli oluyor. Daha sonra içerisine 3,125 litre zeytinyağını ekliyorum. Bu aşamada sosunuzun içerisine mutlaka zeytinyağı kullanın. Zeytinyağı bu sosa gerçekten çok güzel lezzet veriyor. Kazanımızın altını açıyoruz, kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz. Sosumuzun içerisine koymuş olduğumuz bütün baharatlar, zeytinyağı ve sirke güzel bir şekilde birbirine karıştı. Sosumuz kaynamaya başladıktan sonra 1 saat boyunca bu şekilde pişireceğiz. 1 saatin sonunda güzel bir şekilde suyunu çekmiş olacak. Sosumuz kaynamaya başladıktan sonra 1 saatin sonunda görmüş olduğunuz gibi kıvamı oldukça güzel oldu. Hala çok kaynarken kavanozlarımızın içerisine koyacağız. Bu işlemi yaparken mutlaka sosunuzun çok kaynar olması gerekiyor. Sosumuz çok kaynar olduğu için kavanozların vakumlanması daha garantili olacak. Birkaç tane kavanoza sosu koyduktan sonra kapaklarını kapatıyoruz. Bu aşamada hiç kullanılmamış olan kavanoz kapağı kullanmaya özen gösterin. Kavanozların içerisine koymuş olduğumuz sosların üzerini kapatıyoruz. Bir gün boyunca bu şekilde bekleyecek. Ertesi gün sosların üzerine açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bütün kavanozların kapakları içeriye doğru çökmüş. Bu sosları 1 yıl boyunca hiçbir şekilde bozulmadan afiyetle tüketebilirsiniz. Tabii ki açmış olduğunuz sosu 1 hafta içerisinde tüketmeniz gerekiyor. Bu malzemelerle hazırlamış olduğumuz sostan 78 adet 1 litrelik kavanozla, 78 adet 500 mililitrelik kavanozla, 170 adet 250 mililitrelik kavanozla sosumuz çıktı. Sizlere bir de bu güzel sosun kıvamını göstermek istiyorum.
Bu sosu ister kahvaltıda, ister makarnanın yanında, isterseniz köftenin yanında tüketebilirsiniz. Ben pizzanın tabanında kullanıyorum. Gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.